Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün güzel bir akşamdayız. Güzel bir misafirimiz var. Bekir bizimle. Eminim onu çok özlediniz. Tahmin ettiğimiz için kendisini çağırdık. Evet, dahil olun arkadaşlar. Hoş geldin Bekir. Hoş bulduk. Merhabalar. Tekrardan beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, Bekir sürekli soruyordu ne zaman yapacağız, ne zaman yapacağız diye. İlk videonun tadı damağında kalmış. Ya ondan değil. Halk beni istiyor dedim. Yalnız şöyle bir şey oldu. Biz şimdi Bekir'e hiç video falan demeden çağırdık. Ondan sonra Bekir geldi, video çekeceğiz falan dedi Recep. Bekir de işte video mu çekeceğiz dedi. Seni ne için çağırdık zannettin dedi. Bekir de herhalde oturmaya çağırmışsınızdır dedi. Ama video bizi kırmadığı için, videomuza girdiği için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Bugün engelli olduğumuz için başımıza gelen komik ve tuhaf olayları konuşacağız arkadaşlar. Bekir'le başlayalım bence bunu konuşmaya. Şöyle, Bekir'le başlamayalım, benimle başlayalım. Bekir'le devam edelim. Tamam peki. Arkadaşlar, 2015 veya 16 Manavgat'ta Sartaş turnuvasına gittik. Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun yaptığı bir turnuva vardı. Sartaş turnuvasına gittik. Bir otelde düzenleniyor turnuva. Hı hı. Bekir de var o turnuvada. İşte Bekir'in olduğu, başka görme engelli arkadaşların olduğu bir şeyde, lobide oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir arkadaş dedi ki Bekir'e, Bekir'in biraz görmesi de olduğu için, dedi ki gidelim bir sigara içelim dedi. Bekir'le bunlar gittiler. Aradan 1-2 saat geçti, bunlar yok piyasada. Biz diyoruz Allah Allah nerede bunlar falan diye bir taraftan da sohbete devam ediyoruz. O arada bana bir telefon geldi. O zamanki zamana kadar olanları Bekir bir anlat bakalım ne oldu orada. Şimdi biz arka bahçeye çıktık. O bahçeye de ilk defa çıktık. Böyle çevreye baktım dedim hemşo burası çok güzelmiş gel biraz yürüyelim dedim. Bu arkadaş da sigarayı yaktı. Yürüyoruz. Ondan sonra ilk ben önden sonra arkadaş arkamdan havuza düştük ve böyle bir dibe battık. Ondan Ama sonra bir dakika şimdi bu olayın heyecanını veremedik. Nasıl düştünüz yani havuza? Ya, O nasıl oldu? şimdi bende az görme olduğu için bir de böyle güneş falan parlıyordu. Ee? Ben de böyle boş, geniş böyle güzel bir böyle arazi sandım orayı böyle yani bahçe sandım orayı. Böyle çevrede masalar falan var ama ortada havuz varmış. Ben onu fark etmedim Ayağını tabii. attığın anda düştün. Ya direkt yani böyle yürüyorduk böyle. O da kolumdan tutmuş yürüyorduk birlikte. Ben hiç farkında değilim zaten. Cop diye birdenbire suyun içine düştüm. Arkamdan o da düştü. Sonra onun böyle suyun içinde böyle geriye döndüğünü falan hissettim. O geriye dönünce ben de geriye döndüm. Sonra çıktık. Biz tabii bayağı turistler geldi. Çevreden tanıdıklar falan geldi. Biz Boyun olayın... su geçiyor muydu yani? Yani derinlik ne kadardı bilmiyorum. Ben battım suyun dibine ama yani hiç ayaklarım yere değdi mi değmedi mi hatırlamıyorum. Nasıl yani. çıkmayı başardınız? İşte o arkadaş Yere dönünce tutundunuz o tabii zaman. Ha. kenardan tutundu. O ara ben de tutundum. Sonra çıktık ama biz bayağı gülüyoruz. O ara olayın şokundayız. Farkında değiliz. Arkadaş çıktı. Ulan diyor Cuvara da gitti diyor falan. Ondan sonra bizi bir arkadaş aldı. Tanıdık aldı. Odaya götürdü. Tabii biz hiç bilmiyoruz. Sonra bir baktım. Bende iPhone 5s vardı. Onda 6 vardı. 2 telefon da gitti. Evet arkadaşlar, oradan ben tekrar devam edeyim. Telefon çaldı. Bunun diğer arkadaş, şimdi adını izin almadığımız için kullanmayalım. İkisi de. Aynen. Diğer arkadaş dedi ki Recep dedi bizi beklemeyin dedi, biz havuza düştük dedi. Çok iyi ya böyle bir telefon Aynen. gelmesi. Düşünsene biri seni arıyor biz havuza düştük beklemeyin. Hadi ya falan dedim, geçmiş olsun falan dedim. Keşke dedim şöyle biraz pirinç olsa da dedim, o telefonları dedim yatırsaydınız pirince falan dedim. Doğru ya dedi, nerede bulacağız falan dedi, kapattı. Sonra bizim başka bir arkadaş var. İşte bu şakalaşmaya falan severiz. Dedim ki buna sen dedim otel müdürü olarak dedim bunları ara dedim. Bir ihtiyaçları olup olmadığını söyle dedim. İşte bir şeyler söyledim. O arkadaşı tanımıyorlar mı? Yok, tanımıyorlardı o zaman. Ha, numarası Yok, tanıyoruz- kayıtlı- yani tanıyoruz da. kayıtlı değil en azından. Ya Yani ben tanıyorum. çok değil. Arkadaş da tanıyordur muhtemelen ama o biraz sesini değiştirmiştir. Zaten telefonda normal odadaki telefondan da aradığı için Ha, bilmez bir de yani. odadakinden aradı. Tabii de Tamam. odadakinden arıyor. Şimdi arkadaş aradı bu şeyi, diğer arkadaşı. Beyefendi dedi böyle böyle başınıza bir olay gelmiş. Otel müdürüyüm ben. Çok üzüldük. Böyle bir şeyin sağda solda duyulmasını da istemeyiz. Bizi yani büyük özür dileriz. Bizden istediğiniz bir şeyler var mı falan. Arkadaş diyor ki yok ya diyor bizim hatamız diyor hiç sorun değil falan diyor falan. Bu tekrar sordu işte bizden bir şey istiyorsanız lütfen söyleyin falan. Bu en son dedi ki ya abi dedi 1 kilo dedi pirinç
1 kilo dedi pirinç olsa dedi bir tabakta dedi çok iyi olacak dedi. Telefonu koyacağım dedi. Ya hayır, telefonu istesene yani, pirinç ne istiyorsun? Koskoca otel müdürü pirinç istedi. Peki o ara şey yaptı mı? Evet, Geri söylediniz mi hemen? Şaka olduğunu yoksa? Tabii tabii o da sonra bunun falan deyince tamam dedi biziz. Neyse pirinç bekleyecek akşama kadar. Evet, o zaman bayağı otelde gündem olmuştu. Hatta her tarafta konuşuluyordu. Bazı arkadaşlar da sanki ünlüymüşüz gibi. İşte asansörde karşılaştığı insanlara ben onları tanıyorum, onlar benim arkadaşım falan diye bayağı artistik yapıyormuş. Aynen işte böyle bir an olarak geçmişten kaldı. Hala ben mesela birileriyle tanıştığım zaman böyle bir muhabbet esnasında o havuza birisi düşmüştü falan diye konuşurlar yani hala. Hadi ya. Tabii bazen beni bilerek konuşurlar, bazen bilmeden ben sonradan söylerim. O düşen bendim falan diyor. Bir de biri yine havuza düşmüş. Sen anlatmıştın Bekir'e, onu anlatsana. Ne o? İsim vermeden. İşte namaz kılarken. Ha. Ya o biraz daha tanınmış birisi. Bir otelde namaz kılacaklarmış arkadaşlarıyla. Seccadeyi böyle tam havuzun başladığı yere sermişler. Bu kişi de görme engelli tabii. Bilerek yapıyorlar buna. Bu da Ama çok secdeye fena. gidince cop diye havuzun içine düşüyor. Ve kendi aralarında öyle bir şakalaşmışlar. Ama hakikaten tehlikeli bir şakaymış bu. Yani benim başıma gelse yapsalar şaka diye kızardım yani. Uzaktan komik duruyor ama. Aynen öyle. Evet. Evet devam Ayşe edin. Hanım, senin anlatacağın bir şey yok mu bu konularda? Yani ben bunu çok düşününce aklıma direkt bir şey gelmiyor. Bir tane şey var. Geçenlerde oldu, onu anlatayım. Şimdi yürüyorum, işten çıktım, böyle yorgunum zaten, hani kafam da çok yerinde değil, hani çok böyle sağlıklı düşünemiyorum. Yanımdan bir adam geçiyor. Adam telefonda konuşuyor. Tam yanından geçerken böyle sanki hani insan tanıdık birine selam verirsiniz ya, işte merhaba falan diye. Bu bana Allah yardımcın olsun dedi ve telefonda konuşmasına ve yürümeye devam etti. Ben bir müddet ne dediğini falan anlamadım. Sonradan jeton düştü yani. Böyle tuhaf bir olaydı yani. Hiç tanımadığım birinden dua almış oldum ama biraz tuhaf bir şekilde. Bir de benim şey var. En komik olan olay. Şimdi pandemi yeni çıktığı zamanlar Türkiye'de. Böyle o dönem değişik değişik ses kayıtları dolaşıyordu WhatsApp'ta. Hatırlarsınız belki, işte tanıdığım biri vardı, şöyle söyledi, virüs şöyleymiş böyleymiş falan gibi. Ben de o dönem bir tane ses kaydı hazırladım. İşte Covid-19 körleri yani bir dakika, ses kaydını açacağım şimdi size. Dur ben sana telefon vereyim. Aynen, telefonunu versen Önceden bana. Ayşe tabii. Aynen bunları- bunu planladım. Ver hemen bulayım. İnşallah ses iyi gelir arkadaşlar ama şu an yapamıyorum yani o şeyi, ses Tamam kaydını. şu ileri doğru da götürebiliriz biraz. Duyururum. Şimdi şu konuşan programı kapatalım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi çok önemli bir bilgilendirme yapacağım. Bana bir hastanede çalışan hemşire arkadaşım söyledi. Ona da bir doktor arkadaşı söylemiş aynı hastanede. O doktor arkadaşının da yurt dışında tanıdığı doktorlar varmış. O da onlardan öğrenmiş. Arkadaşlar bu koronavirüsü normalde vücuda girdiğinde ciğerlere saldırırken körlerde gözlere saldırıyormuş. Dolayısıyla gözdeki pigmentleri ve tozları temizliyormuş arkadaşlar. Tozlarını. Dolayısıyla retinitis pigmentosa hastalığı bulunan körler bu virüs sayesinde görmeye başlıyorlarmış. Dolayısıyla yurt dışında bu şekilde 3 kişi falan görmeye başlamış. Hatta bazı ülkelerde yavaştan hani körlere sokağa dökülün çağrısı yapılmaya başlanacakmış. Herkese sokağa çıkmayın derken körler sokağa dökülecekmiş yakın Çok zamanda iyi ya. arkadaşlar. Hatta geçenlerde kilisede gözleri açılan bir kadın ağlarken görüntülendi. Burada gülüyorum yalnız Ben biraz. de bilgilendirmek istedim. Bak Bunu sondaki kör heyecana arkadaşlarınıza bakın. iletirseniz sevinirim. İyi akşamlar herkese. Ya şimdi bu ses kaydını yaptım. Bu arada pigment ve toz şeyden geliyor. Retinitis pigmentosa ya bizim hastalığı. Oradaki Pigment ve toz diyorlar. pigment ve toz. Neyse, şimdi ben bu ses kaydını yaptım eğlenmek için. Ondan sonra hani şey yaptım. Bizim akrabaların olduğu bir grup var arkadaşlar. Oraya attım. Ondan sonra işte
kuzenim inandı. Gerçekten mi ya falan yazıyor böyle. Ve hani Tabii senin sesin olduğunu sesin anlamıyorlar. bana ait olduğunu anlamamışlar. Allah Allah. Halbuki farklı falan değil yani ses. İşte eşine falan diyormuş ki, eşinin de bir akrabası görme engelli. Ona haber versene falan diyormuş. O da diyormuş işte, önce bir araştıralım, boşuna ümitlendirmeyelim falan. Böyle Google'dan bakmış, bulamamış sonra. Sonra eniştem dükkandayken işte dinlemiş bunu. Dükkanda da o sırada bir müşteri de varmış dinlerken. Demiş ki müşteri, benim de görmeyen bir tanıdığım vardı, gideyim söyleyeyim diye mutlu bir şekilde çıkmış gitmiş. Sonra eniştem beni arıyor, Ayşe gözün aydın, böyle bir şey varmış, sen duydun mu diye. Böyle bayağı bir, ama hepsi inandı neredeyse. Yani akrabaların hani anne tarafının olduğu bir WhatsApp grubuyla %90'ı inandı. O gün bayağı bir eğlenmiştim. Hatta böyle ara ara hala bu ses kaydını açıp eğlendiğim zamanlar oluyor. Çünkü çok güzel uydurmuşum bence. Bir de hani bunu bütün kör tanıdıklarınıza iletin falan demişim. Komik yani. Bir ara şeyler de vardı ya bu Facebook'ta, yok başbakanlık bilmem ne teşkilatından duyurulmuştur. Bu İşte Facebook'ta onlar da paylaştıklarım güzel. benim değildir falan tarzı. Böyle saçma sapan şeyler. Bizim millet zaten çok hazır yani inanmaya. Ya o pandemide ben çok tuhaf ses kayıtlarım var ya gerçekten. Hani boşluktan yapmış olduğum böyle bir tanesi. Evet. Bekir senin daha çok vardır ya. Benim yani var da bir kere kendime şeyde yol vermişliğim var mağazada. Nasıl yani? Yani ya şimdi ayakkabı mağazasındayım. Böyle hem ayakkabılara bakıyorum falan, işte güzel ayakkabı var mı falan diye. Bir taraftan da böyle koridorda yürüyorum. Sonra bir baktım karşıdan birisi geliyor. Sağa çekildim, o sağa çekiliyor. Ben sola çekiliyorum, o sola çekiliyor. Sonra bir baktım aynaymış. Boy aynası. Boy aynasından kendime yol veriyormuşum. Kendine ha. Ya az görenlerde böyle şeyler daha çoktur. Komik şeyler. Doğru. Yani çok sakarlıklar falan var. Lisedeyiz. Akşam oldu. Yani okul var. Okuldan sonra dershaneye gidiyorum. Dershanede de deneme sınavı var. Gece 10 gibi falan. Dolmuştan indim. Bir tane adam dedi ki karşıya dedi geçireyim mi dedi. Ben de geçir abla dedim. Ama yani orada beynim aslında algıladı. Erkek olduğunu algıladı ama ağzından abla çıktı. Yani kafan çok... Aynen yoğunluktan. Bu sinirlendi. Lan dedi gözün görmüyorsa dedi kulağında mı duymuyor dedi. Öyle bir şey yaşadım. Çok iyi ya. Aynen öyle. Valla benim aslında oluyor ama o an gülüp geçiyorum. Ya benim çok var da unutuyorum ya. unutuyorum. Ya bir de Yani bize insan. normal gelen şeyler aslında komik oluyor ama biz olayın akışıyla unutuyoruz gidiyor yani. Bize çok doğal geliyor yani. Bu bir arkadaşın başına gelmiş ya Recep. Onu Hangisi? başkalarınınkini de söyleyelim mi? Söyle hadi Söyle isim ya, vermeden. İsim hiçbir vermeden. şey olmaz. Arkadaşın bir tanesi Kızılay'da karşıdan karşıya geçecekmiş. Biri demiş yardım edeyim mi falan demiş. Bu da kabul edince kravatından tutmuş. Böyle sanki köpek çeker gibi, dana çeker gibi. Hadi ya onu bilmiyordum. Ya. belki. Kravatından tutarak karşıya geçirmiş. Bastondan tutan falan oluyor da kravat çok iyiymiş ya. Hadi ya onu dedim. Hatırlamıyorum ben onu. Hayır, bana bir kere gibi diye bir soru gelmişti. Köpek deyince aklıma geldi. Biri bana dedi ki, sen dedi senin koku duyun çok gelişmiş, insanları kokularından mı tanıyorsun dedi. Hani tamam hani kulaklarınız gelişmiş ya da zekanız gelişmiş dedim de içimden demiştim, ben köpek miyim ya, ne alaka bu soru falan. Ya şimdi kokudan tanıdığımız kişiler oluyor mesela. Belirgin bariz parfümü olan kişiler mesela iş yerinde. Ben diyorum yani buradan şu geçmiş diyorum mesela. Ama Ya da her ben insanın giriyorum. bireysel bir kokusu yoktur. Tabii yani. tabii o ayrı bir şey zaten. De ben de giriyorum mesela. Arkadan bir öğrenci Bekir Hoca gidiyor diyor mesela. Parfümden tanıyorlar yani. Bazı çocuklar var mesela. Ayaklarıyla böyle ayakkabı sesinden tanıyorlar. Yürüyüşünden tanıyorlar. Benim ayakkabı gıcırdıyor mesela yürürken. Çocuklar oradan tanıyor. İşte başka bir hocanınki daha böyle sert basıyormuş yere. Onu oradan tanıyorlar. Bir de benim dedemle ilgili bir anım akla geldi şimdi. Yine körlükle değil de aslında tam. 7 veya 8. sınıfta olabilir, lise 1'de olabilirim. Ben duydum bir tane derste. Güneşe karpuzu kesip güneşe korsanız o karpuz ısınmaz soğur. Gerçekten mi? Aynen böyle bir şey Var, duydum. öyle bir şey de. Böyle bir şey varmış. Çok ilginç. Yani ben de çok ilgimi geçti. Dedim yazın köye gittim. Dedim ben bunu bir deneyeyim. Bizim zaten Antalya'dayız. Yukarılara falan aşırı sıcak olur. Karpuzu kestim. Dama çıkardım koydum. Neyse 15 dakika sonra falan götürdüm.
Yani baktım tamam hani buz gibi olmuyor ama o güneşte sımsıcak olması lazımmış. Öyle bir şey yok. Gerçekten biraz serinlemiş. Çok ilginç. Neyse indirdim aşağı. Gerçekmiş yani. Aynen gerçekmiş. İndirdim aşağıya. Ben de deneyeceğim. İşte dedeme anlatmaya çalışıyorum. Bak dede diyorum güneşe diyorum koydum diyorum. Bu diyorum soğudu diyorum. Olmaz diyor. Öyle bir şey hayatta olmaz diyor dedim. Biraz da az diyor falan. Ya diyorum tamam olmaz. Sen bir kere dokun ondan sonra olmaz de. Yok. 15 dakika uğraştım. En sonunda kızdı. Lan dedi gözün görmüyorsa dedi senin aklın da mı görmüyor dedi. Güneşe konan şey hiç dedi soğur mu dedi. Baktıramadım o gün. Ya mantıksal olarak İnatçıymış ama deden. Tabii canım. o kavunun ya da karpuzun içindeki su buharlaşıyor. Buharlaşırken de o karpuzdaki suyu alıyor. Suyu alınca da ya ısıyı alıyor daha doğrusu. Isıyı alınca o biraz soğuyor. Ama çok uzun süre tutarsan tabii ki tekrar ısınmaya başlar yani. Biz de onu yapardık yani köyde. Aynen. Böyle bir şey Peki vermiş. sizde hiç şey oldu mu? Böyle mesela yürüyorsunuz tamam mı? Bir körle çarpıştınız. Size kör müsün ya da dikkat etsene ya falan diye bağırdı. Benim böyle bir anım vardı ama hayal meyal hatırlıyorum. Ya ben o sarı çizgiye falan denk gelmişliğim oldu yani. Cebeci'de yürürken karşıdan işte körle bastonların çarpıştığı ya da insanların çarpıştığı, insanla çarpıştığım zamanlar oldu yani. Bana biri bağırmıştı ya. Ne dediğini hatırlamıyorum ama şöyle hatta annemle yürüyorduk o gün biz. Tek değildim. İşte biriyle çarpıştık bağırdı gitti. Sonra annem dedi ki o da görme engelliydi. Aa falan yaptım güldüm sonradan da. Yani durumlar böyle. Başka bir şey var mı Bekir? Yani benim bir yurt hanım daha var. Farklı bir yurda geçmiştim o zaman. Giriş katında lavabo var. Kantinden çıktım, lavaboya girdim. Sonra güvenlik geldi. Sen dedi bu lavaboyu da niye kullanıyorsun dedi. Müdür gelse dedi buradaki yazıyı görmüyorsun mu dese ne diyeceksin dedi. Görmüyorum dedim. Nasıl yani dedi görmüyorum dedi. Görmüyorum dedim. Şöyle bir duraksadı falan böyle bir kötü oldu adam ondan sonra. Bir gitti. Sonra 3-5 dakika sonra kantine geri geldi. Özür diledi falan. Kusura bakma ben bilmiyordum falan. Ya bana şey çok komik geliyor. Şimdi insanlar ortamda yanlışlıkla kör kelimesini kullandıktan sonra çok kötü oluyorlar tamam mı? Veya görme engelli bir deyim falan kullanınca. Sonra hani birileri şşt falan diyor ya da böyle bir hani susuyor o an bir sessizlik oluyor falan. Aşırı böyle bazıları utanıyor ama ben o sırada bayağı eğleniyorum yani. Komik Ya oluyor. isim vermeyeyim yine de bugün telefon konuşmasında oldu yine. Karşıdaki bana işte senin aşktan gözün kör olmuş diyecekti. Aşktan gözün yani kalbin kör olmuş. Nasıl Bir ses falan böyle bir şey yaptı da ben tabii devam ettim yani şey yaptırmadım çaktırmadım. Ay bana şey olmuştu ya doktor şimdi bir tane ilacın yan etkilerini sayıyor. Görmede dedi sonra bir kaldı diğer yan etkiye geçti falan. Ama hani böyle önce bir bağlamaya çalıştı tamam mı? Görme bozukluğu falan gibi bir şey diyecekti herhalde. Ondan sonra bağlayamayınca değiştirdi falan komikti yani o da. Aynen. Neyse bu deyimlerle ilgili başka bir zamanda bir şey konuşabiliriz. Yani olabilir. Evet. Ama Başka anlatacağımız bir şey yoksa kapatalım. Tamam aşkım. Var mı? Yani benim yok aklıma gelen. O Benim zaman az önce bir şey geldi de unuttum şimdi. o zaman kapanış yap aşkım. Kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Sizlere sevgiler gönderiyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. İnşallah çok yakında 20.000 aboneye ulaşırız. Eğer ulaşırsak buradan size söz veriyorum arkadaşlar. Canlı yayın açacağız YouTube'da. Videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Çünkü bazen biz kendi videomuzu bile beğenmeyi unutuyoruz. O yüzden unutmamak gerekiyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Görüşürüz, el sallıyoruz. El sallıyoruz. Salladık. Başka bir videoda görüşmek üzere.